Herkese hayırlı hafta sonları diliyorum dostlar. Videoma hoş geldiniz. Bu videomda sizlere vadeli işlemler videomun devamından bahsedeceğim. İlk videomda yine sağ üstte bırakırım. Orada buranın ufak bir tanıtımını yapmıştım. Bu videomda da temel al-sat mantığından bahsedeceğim. Şu kârı al, zarar durdur, yalnızca azalt ve yalnızca yayınla. Bu alım satım mantıklarından bahsetmek istiyorum. Bundan sonraki videoda da emir tiplerine geçebiliriz artık. İlk başta spot piyasadan farkından bahsedelim. Spot piyasada işlem yapabilmek için tek bir işlem yapabilmek için derken yani alım yaptığınızda tek bir yöne doğru alım yapabilirsiniz. Yani aldığınız fiyatın üstüne çıktığı sürece siz karda olursunuz. Aldığınız fiyatın altına indiği sürece de zararda olursunuz. Buradaki al kısmından alım yapabilirsiniz. Sat kısmından da elinizde olan coin'i satabilirsiniz. Mesela benim burada işlem yapabilmem için elimde BTC olması gerekiyor ve olmadığı için de burada bir işlem yapamıyorum. Eğer ki buradaki al kısmından USDT ile yani Tether ile alım yaparsam artık sat kısmından da elimde olan BTC'yi satabilirim. Yani mantık olarak da USDT'ye dönüştürmüş olurum. Mantığı bu şekilde işliyor. Şimdi vadeli işlemler kısmında bakiye aktardığımızı varsayıyorum. Ben 11 küsür dolar aktardım. Bakın burada kaldıraç kısmı var. Bunlardan yine bahsetmeyeceğim. Ben bunu 125'e çekeyim. Şimdi çapraz marjda kullanacağım. Şimdi al sat bölümü var. Buradaki alla sat oradakiyle aynı mantık değil. Zaten bahsetmiştim. Al kısmından long pozisyon açabiliyoruz. Yani vadeli işlemlerin mantığı bu. Long pozisyonda şu anlama geliyor. Aldığımız fiyatın üstüne çıktığında kazanıyoruz. Burası spot line ama sat kısmı öyle değil. Sat kısmında işlem yapabilmek için elimizde Bitcoin olması gerekmiyor. Tabii USD margin bölümünde. Burada satın anlamı short pozisyon açmak. Yani aldığımız fiyatın altına indiği sürece biz kazanmaya başlıyoruz. Long'un tam tersi yani al kısmının tam tersi. Vadeli işlemlerin güzelliği de bizim için bu. Yani illa burada kaldıraçlı işlem paranızın 100 katı ile 1000 katı ile işlem yapmanıza gerek yok. Burada yine 1x kaldıraçı 1x kullanarak tüm bakiyenize tabii ki şurada minimum alım tutarı 0.001 BTC'dir. Hatta şöyle elle de yazayım 0.001. Minimum bu kadar alacak paranız varsa bir kaldıraçla tabii. Burada short pozisyon açabilirsiniz. Düştüğünde de kazanabilirsiniz yani. Spot piyasası gibi burayı kullanabilirsiniz. Tabii ki ben bunu yine 125'e çekeyim. Benim işim 125'te. Çünkü bakiyem yetmiyor dostlar. Onun için 125'te kullanmak zorundayım. Yani 10 dolar yetmiyor. Şimdi size pozisyon açmayı göstereceğim. Yeni limit emrinden bahsedelim. Limit emrinin en basit tanımı şu. Eğer ki hiç daha önceden kullanmayı bilmiyorsanız onu da burada öğrenmiş olacaksınız. Yani detaylı kullanımını bilmiyorsanız. Limit emrinde al kısmında işlem yapacaksam anlık fiyatın altında bir emir vermem gerekiyor. Yani 31.700 ise benim en küçük 31.699'dan vermem gerekiyor. Buradan böyle bir emir verirsem hemen verelim. Burada gördüğünüz gibi açık emirler kısmında gözükecektir. 31.699 niye şurada gözükmedi? Ha, emrim gerçekleşti bile. Oraya düştü herhalde değil mi? Aynen düşmüş. Bunu bir daha kapatalım bir. Şöyle bir kapatalım. Kar zarar önemli değil. Tekrardan limit emrinden verelim. Şunu daha düşük vereyim ki hemen almasın. 31.000 yapalım. 0.001. Verdiğim emirler bakın limit emrinin amacı neydi? Buradaki emir defterine işlenmesi. Gördüğünüz gibi verdiğim emir listelendi. Hemen emir defterinde şurada ben varım. 31.000 dolar fiyatından. Şuradan yine kademeyi büyütüp küçültebilirsiniz. Ben yüzlük yapıyorum ki ben burada gözükeyim diye. Şu anda kayboldum. Yani yine emir defterinde ben buradayım dostlar. Bunu kapatayım mı? Aynen kapatayım. Gidip de şimdi hatta şöyle de bir bakalım. 0.001 yapalım. Tekrardan açayım ben. Şimdi bir şey göstermek istiyorum. Bakın bakiyem ne kadarmış? 31.000 pardon 31.000 diyorum ya. 11.62 USDT bakiyem varmış. Al dediğimde 11.37'ye düştü. Yani marj miktarı kadar düştü. Bakın 0.001. O marj da şu. Maliyet yazıyor ya. Maliyet marj demek yani. 0.25 USDT düşürdü beni. Şimdi tekrar bir işlem açtığımda bakın short, burada da short emri verelim. Bunu da yukarıdan vermem lazım. Aynı mantık. Nasıl long'da anlık fiyatın altında vermem gerekiyorsa short pozisyonunda da anlık fiyatın üstünde bir fiyat vermem lazım. Bunu da 35.000 yapalım. 0.001 şeklinde. Satış dediğimde bakalım koyalım hemen. Gördüğünüz gibi 11.34'e düştü bu sefer de. Tekrardan verelim mesela 0.001 verelim. 35.000'den. Mesela 11.06'ya düştü tekrardan. Bunları kapattığımda
tekrardan bakiyelerim, kullanılabilir bakiyem geri gelmiş oluyor. Burada kafanız sakın karışmasın. Bu yaptığınız işlemlerde bakiyeniz azalmıyor. Bu kullanılabilir bakiye. Bakın tekrardan yapalım. 0.001 yapalım. Short pozisyon açalım. Bakın bakiyem düştü. 0.008 yapalım. Bakiyem daha da düşsün. Bakın 9.10 dolara kadar düştü. Ben şu anda bakiye kaybetmedim. Çünkü açık bir pozisyonum yok. Hemen cüzdan bölümüne gelelim. Bakın vadeli işlemleri kısmına tıklıyorum. Gördüğünüz gibi cüzdan bakiyem 11.63 dolar. Yani burada hala duruyor. Şu alt kısımdan yuvarlanmış haline bakabilirsiniz. Bakiyem hala duruyor burada. Ben parayı kaybetmedim. Sadece pozisyonu açmak için gerekli marj miktarım, yani maliyet miktarım kadar kullanılabilir bakiyem düştü. Bunun anlamı da şu: siz burada harcadığınız şeyle bir daha pozisyon açamıyorsunuz. Yani mesela ben şu değer miktarında bir pozisyon açalım. Mesela 0.032'ymiş. Şöyle yapalım. Short pozisyon açalım şuradan. Bakın açtım. Şu anda 0.14 kaldı. Hatta bunu da açalım. Bunu da açamıyoruz gördüğünüz gibi. Daha açabileceğim bir miktar elimde kalmadı bakiye. Yeterli bir bakiye olmadığı için ekstra bir pozisyon açamıyorum. Ama cüzdan bölümüne geri gelelim. Gördüğünüz gibi, hatta burayı da yenileyim. Gördüğünüz gibi hala elimde 11.63 dolarım var. Bunları tümünü iptal ete basarsam, limit emri bunlar. Tümünü iptal ediyorum. Gördüğünüz gibi 11.62 dolarım yine geri gelmiş oldu. Yani oradan korkmayın. Sadece kullandığınız maliyeti tekrar kullanmanıza izin vermiyor. Bunun da şöyle önüne geçebiliriz. Mesela stop limit desek. Mesela diyelim ki bunu 35.000 dolardan diyelim. Short pozisyon açıyoruz değil mi? Şunu da 35.000 yapalım. 35.000. 0.002 yapalım. Kısa açalım. Bakın 11.62 pozisyon açtığım halde azalmadı. Gördünüz mü? Sonra tekrardan yapalım 35.000 dolardan. Yine 35.000 yapalım burada. 0.009 yapalım. Bakın yüksek miktarda yaptım. Gördüğünüz gibi iki tane emir verdim buraya ama hala 11.62 kullanılabilir bakiyem var. Stop emri bu işe yarıyor. Emirlerden bahsedeceğim. İlginizi çektiyse bir sonraki videomu takip edebilirsiniz. Kanalımı takipte kalın. Hiç bilmiyorsanız en detaylı şekilde anlatmaya çalışıyorum. Herkesin akılda kalabileceği şekilde. Umarım bu işi becerebiliyorumdur dostlar. Şimdi gelelim şuradaki emir tiplerine. Bunları bir kapatalım. Stop limit mi bunlar? Kapanmamış. Doğru. Şimdi gelelim hemen limit emir türüne. Hatta biz piyasa emir yok, limite tıklamamız lazım. Çünkü şurada yalnızca yayınla diye bir şey var. Şimdi size şunu göstereyim hemen. İlk defa burada işlem yapıyorsanız şunu kaçırabilirsiniz. Spot piyasasında alın al, satın sat olduğunu biliyorsunuz ama vadeli işlemlerde dediğim gibi al kısmından pozisyonu long pozisyon, short kısmından veya sat kısmından da short pozisyon açılıyor. Bunu söylemiştim. Tabii şöyle bir detay var. Limit emrinde mesela diyelim ki şunu direkt piyasadan alsın ya. Piyasa emrinden yapalım. Fark etmiyor limit emri oldu. Şu kafayı yedi. Piyasadan bir pozisyon açalım hemen. 31.001. Şuradan hemen bir uzun pozisyon açalım. Pozisyonlar kısmına geldiğimizde gördüğünüz gibi şu anda bir pozisyonum var. Uzun pozisyon. Bakın A şeklinde belirtilmiş. Al. Al emri yani. Sat kısmına gelip ben buradan 0.001 daha yaparsam dostlar burada pozisyonumu kapatır. Ama bunu şu anlama gelmiyor yani. Aynı spot piyasasında gibi satış anlamına gelmiyor. Bakın bunu 0.02 yaparsam göreceksiniz. Bu sefer de long pozisyonum short'a dönüştü. Bakın SATA. Gördünüz mü? 0.001 oldu. Eğer ki al kısmından yine tersi yönde işlem yaparsam mesela 0.003 yapalım. Al diyelim. Gördüğünüz gibi bu sefer de 0.002 büyüklüğüne çıktı. Burada pozisyonu kapatayım mı? Kapatalım, aynen pozisyonu bir kapatalım. Yani anlayacağınız vadeli işlemler kısmında tek bir yönde işlem açabilirsiniz. İki yönlü işlem açamazsınız. Bunu açmanız için, iki taraflı işlem açmanız için şurada ayarlar kısmında pozisyon modu ayarı var. Tek taraflıdan iki taraflıyı almanız gerekiyor. Eğer ki yeterli bilgiye sahip değilseniz kesinlikle bunu kullanmayın dostlar. Özellikle de açacaksanız çapraz modda kullanmayın. Çünkü bunu bir araştırıp benim geçmiş videolarıma bakabilirsiniz. Headge mod adı altında. Gerçekten tehlikeli bir şey. Bunu çok ince ayrıntısına kadar hesaplamanız gerekiyor. Benim tavsiyem şu anda orayı kullanmayın. Şimdi hemen geri gelelim limit emir türüne. Ben ne demiştim? Yalnızca yayına ne? İlk başta anlattığım gibi al kısmından işlem yapacaksak alacağımız fiyatın altından emir vermemiz lazım. Hemen bunun mantığından bahsedeyim size. Mesela 31.500'den limit emri verirsem ne olur dostlar? Bakın verelim hemen.
31.500'den. Bakın. Hemen gördüğünüz gibi açık emirler kısmında limit emrim olarak belirtildi ve emir defterine işlendi. Bakın sen buradasın diyor bana. Bunu bir kapatalım. Gördün 31.500'den bekliyor. Eğer ki ben bunu yanlışlıkla 33.500 yaparsam ne olur? Bak şu anda anlık fiyatın üstünde sonuçta değil mi? Al dediğimde ne olacak? Gördüğünüz gibi bakın emire işlemedi. Direktmen piyasa fiyatından aldı. 31.735'ten. Direkt piyasa fiyatından aldı. Bunu hemen yine kapatalım. Geri gelelim. Şimdi aynı işlemi short için de geçerli. Mesela şu anda böyle bir emir verirsem 0.01 hiçbir sıkıntı olmaz. Çünkü ne demekti? Short pozisyonu açmam için anlık fiyatın üstünde olması gerekiyordu. Bu bir limit emri oluyor short pozisyon için. Gördüğünüz gibi emir defterinde şurada işlenmem gerekiyor. Şu anda fazla mı yapmışım? 33.500. Aynen burada gözükmüyor şu anda. Tekrardan şöyle yapabiliriz. İşte 32.300 yapalım. 32.300. Değil mi? Gözüküyor şurada. 32 hatta 32.000 yapalım direkt ya. Şurada gözüksün. 0.001 şeklinde emir verelim. Gördüğünüz gibi bakın emrim burada diye gözüküyor. Şunu kapatalım. Limit emrim olarak orada gözüküyor. Eğer ki ben bunu gidip de şey yaparsam 32.500 yerine 32.000 yerine 31.000 yazsaydım yanlışlıkla 0.001'den direktmen bakın piyasa emrinden alış yapacak. Gör emir çıkmadı, direkt alışını gerçekleştirdi. Bunu yine kapatalım şöyle. Tamam. Bunun mantığını anladık. Bu bir hata dostlar. Zaten bunu piyasa emrinden yapabiliyoruz. Anlık fiyattan almak istersen ben buraya yazarım. Long'u da alırım, short'u da alırım. Sıkıntı yok. Limit emrinde bunu yapmak bir hatadır. Bunun önüne geçmek için de Binance yalnızca yayınlayın adı altında bir buton koymuş buraya. Buna tıklarsanız bakın. Ben buraya ne demiştim? Aldı üstte yapamıyorduk değil mi? Mesela 40.000 dolar yapalım. Absürt yapalım. 0.001 koyduğumda al dersem gördüğünüz gibi burada şey vermiyor. İzin vermedi. Yalnızca yayınlayı. Şimdi tekrardan bakalım. Niye böyle oldu bu? 40.000 dolar çok yüksek oldu. Tamam. Şunu yapalım. 35.000 dolar olsun. Fark etmiyor. 0.01 şeklinde. Bakın al dersem yine izin vermeyecek bana. Bakın başarılı dedi ama ne emir açık emirler listesinde var ne de pozisyonlar listesi. Çünkü otomatik olarak kapattı. Üstüne tıklarsanız böyle yalnızca yayınla emirlerinizi piyasa emri olarak gerçekleştirilmemesini sağlar. Emriniz bir limit emri olarak yayınlanır ya da iptal edilir. Bu cümlenin anlamı bu. Yani yanlışlıkla limit emrinden piyasa emri vermenizi engelliyor. Bakın sat pozisyon için de aynısı. Gidip de ben bunu 30.000 yazarsam 0.001 şu pozisyon açıkken tıkladığınızda başarılı der ama hiçbir şekilde pozisyonunuz açılmaz dostlar. Eğer ki piyasa emrinden işlem yapmak istiyorsanız buradan piyasa emrini seçebilirsiniz. Yani limit emrinde kesinlikle bu butonun açık olmasını tavsiye ederim sizlerden. Şimdi yalnızca azalt butonu var. Eğer ki bu pozisyon bak, yalnızca azalt butonu aktifse şu anda buraya ben yazayım hemen. Açık bir pozisyonum yoksa kesinlikle bana pozisyon açtırmayacak. Bak gördünüz mü? Bir hata verdi. Long için de deneyebilirsiniz bunu. Hep hata veriyor bana. Eğer ki ben bunu kapatırsam limit emrinde piyasaya alalım çünkü beklemeyelim. Beklemek istemiyorum. Yalnızca azalt var. Burada da aynı şekilde var. Burada 0.01 verdiğimde tıklarsam bakın bana bir hata mesajı veriyor. O da diyor ki elinde pozisyon yok diyor. Bu yalnızca azalt açık olduğu için daha fazla daha büyüklükte bir pozisyon açamazsın diyor. Eğer ki bunu kapatıp basarsam emrim gerçekleşecektir. Bakın direkt piyasa fiyatından aldı şu anda. Emrim gerçekleşti. Şimdi tekrardan basalım buna. Ben bunu yine tekrardan basarsam bakın tıklayalım üzerine ne anlama geliyormuş. Yalnızca azalt emirleri pozisyonlarınızı yalnızca azaltır, arttırmaz. Yani bunun mantığı nedir? Benim pozisyonum neymiş? 0.001 BTC büyüklüğü varmış. Bunu arttırmak ne demek? Bunu 0.002'ye çıkarmak demek. Yani bir kere daha bu. Bunu tıklarsam bu buton açıkken buna izin vermeyecek. Bakın izin vermedi. Ama ben gidip de bu pozisyonu küçültmeye kalkarsam buna izin verecektir bak. Hemen bakalım 0.01'den. Sat dediğimde gördüğünüz gibi pozisyonumu kapattı. Tekrardan bakalım. 0.01'den tekrar açalım. Şunu deneyelim. Şunu bir kapatalım açmamız için. Şimdi açtım bunu. Ondan sonra sat kısmına geliyorum. Bunu aktif ediyorum. 0.02 yapıyorum.
Bakalım izin veriyor mu? Evet, izin verdi ama gördüğünüz gibi bakın miktarı büyük yaptığım halde sadece pozisyonu kapatacak kadarını kullandı. Bak, tekrar deneyelim. Al kısmına geleyim. Şunu bir kapatalım. Tıkladım buradan. Sat kısmına geliyorum. Normalde bu şekilde bir işlem yaparsam ne yapacaktı? 0.014 büyüklüğünde açması lazımdı. Bunun farkı kadar. Bakın yalnızca yayınlayı aktif ediyorum. Tekrardan şunu yapalım. Sat kısaya basıyorum. Onayla dediğimde gördüğünüz gibi direkt pozisyonun büyüklüğü kadarını kapatıyor. Ekstra bir pozisyon açmıyor dostlar. Bu yalnızca yayına da mantığı bu. Gerçekten çok kullanışlı şeyler. Bunları kullanmayı kesinlikle öğrenin. Mantığını kesinlikle öğrenin. Şimdi al kısmına gelelim tekrardan. Burada gördüğünüz gibi kârı al, zararı durdur. Bu ne işe yarıyor? Pozisyonunuzu daha açarken hangi fiyattan karınızı alacağını, hangi fiyattan zararınızı durduracağınızı buradan belirleyebiliyorsunuz. Her zaman söylerim bunu. Bir işlem yapmadan önce bakın hemen şu üst kısma tıklıyorum. Buradan hesap makinesine tıklayabilirsiniz. Buradan likidasyon hesabınızı yapın. Bakın şurada likidasyon bölümü var. Buradan çapraz mı izole mi olduğunu, tek yönlü mü, çift yönlü olduğunu vesaire her şeyini ayarlayabiliyorsunuz. Olduğu gibi de ayarlayın burayı. Buradan giriş fiyatınızı belirleyelim. Mesela 31.000 dolar diyelim. Miktarımıza 001 olsun. Şuraya da bakiyenizi belirliyorsunuz. Eğer çapraz moddaysanız tüm bakiyenizi, izole moddaysanız da sadece maliyetinizi yazıyorsunuz buraya. Gördüğünüz gibi böyle bir pozisyon açtığımda likidasyonum 19.618 dolarmış. Hemen geri gelelim. Yani bu ne demek? Benim zararım 20.000 dolara düşerse tüm bakiyemi kaybedeceğim. 20.000'e düşmesini istemiyorum. Ben buraya 25.000 yazıyorum. Kârı aldı ne demek? Mesela analiz yaptık diyelim. Bitcoin 33.000 dolara kadar çıkacak. Buradan geri dönecek. 33.000'den ben kârımı almak istiyorum diyelim. Buraya 0.001 yazalım hemen. İşlem açmak için. Al dersem. Şimdi bakın. Emrim gerçekleşecek. Aldı pozisyonu. Ve 2 tane de ekstra emir oluştu. Biri kârımı aldıracak. Biri de zararımı durduracak. İkisinden biri gerçekleştiğinde iptal oluyor diğer iki de. Şimdi bunu hemen kapatalım. Bu pozisyonu kapatmaya gerek yok. İlla bunu buradan açmanıza da gerek yok. Normal bir şekilde pozisyonunuzu açabilirsiniz. Bunları bir kapatalım. Bakın hemen pozisyonlar kısmına geliyorum. Şurada karı al ve zararı durdur stop yazıyor. Bak kar ve zarar durdur stop. Ya da şuradan da yapabilirsiniz. Bakın buraya tıklayıp buradan karınızı zararınızı ayarlayabiliyorsunuz. Hatta buradan daha kullanışlı. Bak karı al zarar durdur diye tıklayalım. Buradan kârı alma fiyatım yani long pozisyon olduğu için yukarıdan yazmam lazım. 33.000 dolar yazıyorum. Bakın ne kadar kazandıracağı da buradan hesaplıyor. Zararı durdur da 29.000 dolar diyelim. Zararım orada dursun. Orada 29.000'e düşerse de 2.88 dolar zararla çıkacağım pozisyondan. Buradan bunu ayarlayabilirsiniz. Ya da şuradan da yapabilirsiniz bunu. Buraya tıklayıp buradan teker teker verebilirsiniz. Burada aynı anda veremiyorsunuz. Şuradan göstergeye de son fiyat olmasını seçiyorsunuz. Yine buradan göstergeye de son fiyat olmasını seçebiliyorsunuz. Burada stop limit şeklinde verebiliyorsunuz ama onu unutmayın. Burada stop limit. Bakın stop fiyatı buradan belirliyorsunuz. Mesela 30.000 dolar diyelim. Buradan da 29.000'e düşerse 30.000 dolara girdiğinde tetikten 29.000'den bunu kapat diye belirtebiliyorsunuz. Verelim hemen. Burada gördüğünüz gibi stop limit şeklinde oluştu. Tekrardan tıklayalım. Bu sefer de kârı al yapalım hemen. Mesela 33.000 dolara gelirse diyelim. Piyasa fiyatından değil de 30 kaç olsun? 33.000 dolar çıkarsa 33.500'den 500'den emrimizi verelim. Bakın burada ikinci bir stop limit emri olarak kârı al emri olarak çıktı karşımıza. Ama zaten bu verdiğim emir mantıksız 33.000'e geldiği anda 30.500'den emrini gerçekleştirmeyecek. 33.000'den alacak. Zaten şu al sat mantığından onu kavrayabilirsiniz. Bu videoyu daha fazla uzatmak istemiyorum dostlar. Umarım sizler için faydalı olmuştur. Lütfen videom hoşunuza gittiyse videoyu beğenmeyi unutmayın. Daha çok kişiyle etkileşime girsin. Kanalın büyümesi için bu önemli. Pozisyonumuzu da kapatalım şöyle. Pozisyonunuzu buradan kapatabilirsiniz isterseniz. Hemen sağ üst köşeye OKEX ile partnerlik kapsamında 55 dolar kazandıran bir kampanyamız mevcut. Onu bırakıyorum. Katılmadıysanız hala o linkten tıklayıp kayıt olabilirsiniz. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.